Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'yı koronavirüs gerçek anlamda esir almış vaziyette. Bununla ilgili olarak Federal Almanya Sağlık Bakanı bir son dakika açıklaması yaptı. Hemen ardından ise Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı Almanya'daki genel durumu değerlendirdi ve verilen haberler hiç de iç açıcı değil. İç açıcı değil diyorum değerli izleyicilerim. Biraz sonra bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Çünkü mevcut vaka sayıları ve hayatını kaybeden insanların sayısına baktığımız zaman alınan tüm tedbirlerin maalesef başarısız olduğunu gözlemliyoruz. Bakalım önce Sağlık Bakanı neler söylemiş, ardından da Robert Koch Enstitüsü'nün başkanının bizlere aktardığını ben de sizlere aktarayım. Bakan, Delta mutasyonunun salgında yol açtığı dalgayı yavaş yavaş kontrol altına almayı başardığımız bir durumdayız, diyor. Arkadaşlar, şimdi zaten Delta denilen bu mutasyon ölmek üzere. Yerine ne geldi? Omikron geldi. Bakan çıkmış diyor ki biz diyor bu Delta'yı kontrol altına almayı başardık diyor. Bu arada vaka sayıları 100 bine gidiyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı günlük 500'ü geçmiş vaziyette. Bakan diyor ki biz Delta'yı kontrol altına aldık. Yavaş al. Evet. Buna rağmen kesin olarak 5. dalgayı beklemek zorundayız, diyor. 5. dalgayı bekliyormuş. O zaman ben de şu soruyu soruyorum. Sizin bugüne kadar almış olduğunuz bu tedbirlerin, önlemlerin vesairenin amacı neydi? Madem bir şey bekliyorsun, elin kolun bağlı, 5. dalga gelsin de bizi vursun, insanlar ölsün, hastanelere düşsün, insanlar entübe olsun, insanlar yoğun bakımlarda yatsın diye mi bekliyorsun? Yoksa yapacak bir şeyin varsa bunları yapmıyor musun? Devam ediyoruz. Güçlendirici aşıların virüse karşı mücadelede önemli olduğunu ve ciddi vakaları önlemede %90'dan fazla etkili olduğunu belirten bakan, şiddetli hastalığa karşı korumanın çok yüksek olduğu görülüyor ifadelerini kullanıyor. Şimdi arkadaşlar, enteresan bir durum var. Tiyatro desek tiyatro değil, sinema desek sinema oyunu, senaryo desek senaryo değil. Yani gerçekten bu bakanın içinde bulunduğu ve Almanya'nın içinde bulunduğu durumu anlatmaya herhalde kelime bulamıyorum. Şu an o noktadayım. Çünkü bakan diyor ki şiddetli hastalığa karşı korumanın çok yüksek olduğu görülüyor diyor. Peki, güzel. Geçtiğimiz hafta bu aynı bakan bir açıklama yaptı. Dedi ki hastanelerdeki yoğunluk sayısı ciddi anlamda artıyor. Yoğun bakımlarda sadece 2500 civarında boş yatağımız var dedi. Almanya'daki yoğun bakım hasta yatak sayısı 33.000 arkadaşlar. Şu anda mevcut rakamlara göre 4800 kişi koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı yoğun bakımda. Geriye kalan kişiler de başka hastalıklardan dolayı yoğun bakımda yatıyor. Şimdi bakan da çıkmış diyor ki bir hafta sonra şiddetli hastalığa karşı korumanın çok yüksek olduğu görülüyor. O zaman bu yoğun bakımlarda yatan insanlar kim diye merak ediyoruz. Ve devam ediyor bakan, şunu söylüyor. Bakan, Almanya'nın 4 milyon doz yeni Novavax aşısı sipariş verdiğini de ifade ediyor. Novavax bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri menşeli yeni bir aşı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafından onaylandı ve bakıyoruz ki Almanya 4 milyon doz siparişi vermiş. Güzel. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, ben Almanya Federal Sağlık Bakanı olsaydım şunu yapardım. Uğur Şahin'i çağırırdım. Özlem Türeci'yi de çağırırdım. Gelin bakalım derdim. Siz bu sıvılar çıkmadan önce çıkıp dediniz ki %96 oranında bizim sıvılarımız koruyor. Güzel. Daha sonra çıkıp dediniz ki 2 doz yapmamız lazım. O da güzel. Şimdi geçtiğimiz haftalarda dediniz ki 3 doz yapmamız lazım. O da güzel. Yine birkaç gün önce Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci dedi ki 4 doz gerekiyor dedi. Bu da güzel. Önümüzdeki hafta Allah kısmet ederse Uğur Şahin'den 5, sonraki haftada Özlem Türeci'den 6, bir sonraki haftada yine Uğur Şahin'den 7, 8, 9, 10, 11 doz diye açıklamalar duyarsak sakın ola ki şaşırmayın. Arkadaşlar, bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar aslında büyük bir oyunun parçaları. Biz puzzle'ı birleştirdiğimiz zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Biz bu işten kısa zamanda öyle
sıvılardan, testlerden, maskeden, mesafeden kurtulamayacağız. Bu daha uzun yıllar bizimle beraber yaşayacak Allah kısmet ederse. Bu arada ortaya çıkacak olan işte omikron varyantı, mutantı, yarın öbürsü gün haftaya Allah kısmet ederse zurna mikron diye yeni bir şey çıkartacaklar. Ondan sonraki hafta bilmem ne mikron diye bir şey çıkartacaklar ve sonraki haftalarda Profesör Doktor Uğur Şahin diyecek ki kamuoyunun önüne bizim yeni bir sıvı yapmamız lazım diyecek. Evet arkadaşlar. Ne zamana kadar? Beni takip edenler bilir. Ben bu koronanın bitiş tarihini açıklıyorum. Mezara kadar devam arkadaşlar. Sakın ola ki aklınıza biz bu işten ne zaman kurtulacağız? Biz bu işten, maskeden, sıvıdan, bilmem neyden işte ondan bundan kurtularak ne zaman sevdiklerimize sarılacağız? Ne zaman normal 2019'daki hayatımıza döneceğiz diye şeyleri aklınızdan geçirmeyin. Sağlık Bakanı'ndan Allah razı olsun. Bakın çok canla başla çalışıyor bu Sağlık Bakanı belli. Ne diyor? 5. dalgayı beklemek zorundayız diyor. Aşırı bir çalışma halinden dolayı bu hale gelmiş. Daha yeni göreve geldi bu diyor. Bekleyeceğiz diyor. Bekliyoruz. Sorun yok. Almanya Başbakanı da yarın öbürsü gün çıkar açıklama yapar. Der ki ne yapalım? Bekliyoruz 5'i. Godoy'u bekler gibi bekliyoruz işte 5. dozu gelsin de. Kimler ölecekse ölsün. Kimler yoğun bakıma düşecekse düşsün. Kimler entübe edilecekse edilsin. Kimler bilmem ne olacaksa olsun. Onlar da bulsun. Biz de bulalım. Sonra da işte diyelim şu yeni sıvılarla ilgili anlaşmalar yaptık. Bilmem kaç yüz milyon doz sipariş verdik. Parayı ödedik. Sıkıntı yapmayın kendinize. Giden gider. Kalan sahalar bizimdir. Arkadaşlar bu zaman zarfı içinde koronavirüsle ilgili mücadelenin gelmiş olduğu nokta bu arkadaşlar. Hiç yani hani matematik profesörü, fizik profesörü, yok bilim bilmem ne tıp profesörü bilmem ne olmaya gerek yok. Rahat olun arkadaşlar. Biz izliyoruz. Neyi izliyoruz? Bu senaryo yazılmış. Bizler şimdi sinema koltuklarına oturmuşuz, izliyoruz böyle. Acaba filmin son sahnesinde ne olacak diye. Son durak da belli arkadaşlar, son sahne de belli. Ama dikkat edin, bu filmi izlerken sizi sahneye atıp bu filmin oyuncularından biri yapmasınlar. Şu anda bizler figüranız. Ne zaman ki insanlar bu hastalığa yakalanıp durumu ağırlaşır, o zaman baş aktris ya da baş aktör olacaklar. Arkadaşlar böyle bir açıklama olur mu ya? Diyor ki 5. dalgayı bekleyeceğiz diyor. Sen ne yapıyorsun arkadaşım bu işi çözmek için? Onu söylemen gerekmiyor mu? Hakikaten ben yaklaşık 2 yıldır bu korona ile ilgili haberleri aktarıyorum size. Artık şimdi diyeceksiniz ki ya böylesine ciddi bir şeyde dalga geçiyorsun. Vallahi billahi dalga geçmiyorum. Bak halimiz bu. Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Bak ekonomik olarak dünya yeni bir dünya düzeni içerisine girdi. Her şey değişiyor. Zamlar almış başını gidiyor. Bunlar tesadüf değil. Bu hastalık tesadüf değil. Bak değil. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgileri aktaracağım ben size. Yani bu Sayın Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi 5. dalga falan diyor bekleyeceğiz. Sen daha çok dalga beklersin. 6'yı beklersin. 7'yi beklersin. Yaza doğru biraz hafiflersin. Bekleme süren uzar. Eylül ayı gelince 9. 10. dalgaya sen de dümen olursun. Arkadaşlar tablo bu. Bu işten öyle hadi bakalım kurtulduk falan yok. Daha yeni başlıyoruz. Bunlar daha reklam, filme geçmedik. Benden söylemesi. Bunların amacı bu işi bitirmek mi değil mi? Bununla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz. Bakalım daha hangi dalga dümenleri göreceğiz? Evet arkadaşlar, tablo bu. Bize anlatılanlar başka, perde arkasında saklananlar başka. Gidişatımız aslında belli. Son durakta belli arkadaşlar, merak etmeyin. Onu da biliyoruz. Zamanı gelince onları da açıklayacağız. Burada bazı şeyleri konuşamıyoruz. Ama tabii ki sizler de artık olayın farkındasınız. Bizler de artık olayın farkındayız. Gidiyoruz, binmişiz bir otobüse. Bu Sağlık Bakanı ya da işte Uğur Şahin otobüsün şoförü, muavinde Özlem Türeci, bizi de motorun üstüne atmışlar, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu yolculuk nereye? Lütfen bunu videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin.